Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kanalımı incelememiş olanlar için kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Banu Duraydın, 16 yaşındayım. Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. 11. sınıftayım. Aslında Türkiye doğumluyum. Evet, bu kadardı. Yaklaşık 2,5 yıldır Meksika'da yaşıyorum. Ve her ne kadar bence artıları eksilerinden daha fazla olsa da bence Türkleri böyle sinir edecek özelliklerini anlatmak istiyorum bu videomda. Bence ilk olarak böyle en yukarıdaki sinir edici özellikleri yavaşlıkları. Biz Türkler çok tez canlı insanlarız aslında. Yani istediğimiz şeyin hemen o saniye olmasını isteriz. Pratiğiz ve espri anlayışımız çok yüksek mesela. Burada anlamıyorlar bir espri yaptığınızda gerçek sanıyorlar ve o yüzden açıklama yapman gerekiyor. Artı bir açıklama. Fakat hani bunların hepsine alışabilirsiniz. Fakat bence en alışamayacağınız şey yavaşlıkları. Yani böyle imdat diye bağırasınız geliyor. Örneğin trafiği ele alalım. Hani Türkiye'de nasıldır? Ağır taşıtlar sağa geçer ve işte küçük taşıtlardan soldan direkt hızla ilerlerler. Fakat Meksika'da böyle değil. Hani tırlar geçip böyle herkesi arkasına alıp böyle ilerleyebiliyor ve buna kimse hani şey yapmıyor. Gayet normal karşılayıp ona devam ediyorlar. Yani hiç zaman kaybetmişim hani onunla gidiyorum diye bir şey olmuyor yani. Hatta siz bunu zaten hani karşı çıkan ilk kişi oluyorsun. Hani korna çalıyorsunuz veya selektör yapıyorsunuz ve bunu anlamıyorlar bile. Çünkü hani yok böyle bir şey. Hatta korna çalarsanız zaten bir ayıp algılanıyor burada yani çalmamanız gerekiyor aslında. Diğer bir konu ise yemek kuyrukları. Yani şu tatil yerlerini ve hani çok ünlü restoranları çıkarırsak biz Türkiye'de aslında hiç böyle normal bir restoran için sıra beklemeyiz. Fakat burada çok normal. Hani saatlerce sıra bekleyebilirler burada. Mesela gidiyorsun restorana işte masası var hani boş fakat diyor ki randevulu 20 dakika sonra gelebilirsin. Eğer bunu hani Türkiye'de dersen aslında insanı döverler yani. Ve acı olan şu ki biz gerçekten hani insan yaşadığı yere bir süre sonra adapte olabiliyor. Çünkü hani artık beklemek için ha peki 20 dakika sonra geliriz o zaman falan oluyor. Tengo verde, rojo, y verde. Verde, ¿qué más? Hadi restoranda girdiniz diyelim. Bir garsonun sizinle ne kadar sonra ilgileneceği de belli değil. Çünkü sizden önce giren müşteriler oluyor ve Meksikalılar için gerçekten yemek karar vermek çok uzun bir süreç. Yani ilk önce bu yüzden aslında içecek sorulur restoranlarda. Hani ne içmek istersiniz? Yemek sonra sorulur. Fakat ona rağmen hala yani çok uzun bir süreç gibi geliyor. Hani ne içeceklerine bile karar vermiyorlar. Hani bir su söylemek veya ne bileyim bir kola söylemek bu kadar zor olmamalı yani. Sadece söyleyeceksin.
Ve bu yüzden böyle hani çok böyle sinir olduğunuz zamanlar oluyor restoranlarda. Hadi diyelim ki yemek de yiyebildiniz. Şimdi sıra geldi para ödemeye, hesabı ödemeye. Atıyorum kartla ödeyeceksiniz ve hani zaten garsonun gelmesi bir süre geç sürüyor ve atıyorum ki kartla ödeyeceksiniz ve kartı gösteriyorsunuz hesap için. Ve adam hesabı getiriyor fakat kart çekme makinesini ilk seferde getirmiyor ve siz onu diyorsunuz ki kartla ödeyeceğim. Onu da bir beklemek zorunda kalıyorsunuz 15 dakika. Hani bu süreç böyle ilerliyor ve hani diyorsunuz hani bağırabilirsiniz hani kart dedim ben sana kart gösterdim. Yani sakin olun. Tranquilo. Burası Meksiko yani. İlk evimizde duvarında bir problem vardı. Ve biz hani ev sahibiyle anlaşıp yani ev sahibi bize mühendis ve hani işçiler göndereceğini söyledi bu problemi çözmek için. Ve hatta biz evdeyken bunların bu işçilerin gelmesine izin verdik. Tabii bu sırada aynı zamanda her hafta bir inşaat mühendisi gelip bu duvarı kontrol ediyordu. Ve işçileri bu sırada gelirken hani 8'de geliyorlardı. 8'de çalışıyorlardı. Onda yemek molası veriyorlardı. 12'de tekrar uyku ve yemek molası veriyorlardı. Ve 3'te yine tekrar yemek ve uyku molası veriyorlardı. Yani aslında bu 2 aylık süreçte sadece evin önündeki 3 metrekarelik bir duvarı düzelttiler. Yani duvar hakkında hiçbir şey yapmadılar. Ve bu annem ve babamı çok rahatsız ediyordu. Çünkü ikisi de mühendislerdi. Ve babam en sonunda ev sahibini arayıp hani ne olacak, duvarı yıkılacak, işçiler hiçbir şey yapmıyor dediler. Ve ev sahibinin verdiği cevap şuydu: hala inşaat mühendisleri ne yapacaklarına karar veremediler. Bu cevap sonunda aslında biz evden çıktık ve şu anki evimize taşındık. Kısacası size Meksika aslında sabrı öğretir. Yani sormadan beklemeyi, neden diye sormamayı, sakin olmayı öğretir. Yani bir süre sonra neden diye sormaktan vazgeçip onlar gibi oluyorsunuz. Biz henüz tam olamadık fakat bizim de o an Meksikalılar gibi olmamızın yakın olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar böyle yavaşlıkları veya garip huyları olsa da Meksikalıları gerçekten çok seviyorum. Videom burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sessiz, sakin günler diliyorum. Tranquilo. Hoşça kalın.